Tarih bilimi geçmişin yazılı belgelerle incelenmesidir. Ve bu da pek çok insanın aslında tarihte yer almadığı anlamına gelir. Genellikle tarihçiler sıradan bir insanın kaderini tarihe not düşmezler. Ancak bazen bu insanlar öyle şeyler yaparlar ki tarih onlar için baştan yazılır. Gelin bu tarihe yön veren sıradan insanlara birlikte bir bakalım. Yakup el-Saffar 9. yüzyılın ortasında Zarang şehrinde yaşayan yoksul bir bakır işçisiydi. Katır çeken kardeşiyle birlikte yaşıyordu. İki kardeş hayatların çoğunu Doğu İran'da geçirdi. O dönemde Abbas halifeleri kontrolü ellerine geçirmek için radikal bir mezhep olan haricilerle savaşıyordu. Bundan dolayı İran tam bir kargaşa içindeydi. İşler iyice büyüyünce bölgedeki yerel milis kuvvetleri ortaya çıktı. İşte bu iki kardeş böyle bir gruba gönüllü olarak katıldı. Birkaç yıl içinde Yakup yerel güçlerin yönetimini eline aldı. Bölgeye bir veba gibi yayılan eşkıyaları yok etti ve hakimiyet bölgesini genişletti. 876 yılında Yakup'un ordusu günümüz İran ve Afganistan'a kadar genişledi. Bu orduyla güçlü Abbas halifesini yenmesine ve Bağdat'ı fethetmesine kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak işler planladığı gibi gitmedi. Yakup, darbeyi en yakınında, Bağdat'ın 50 mil uzağındaydı. Savaşta yaralandı ve 3 yıl sonra hayatını kaybedince yerine kardeşi geçti. Ancak o da imparatorluğu bir arada tutamayınca halkın önünde idam edildi. 19. yüzyılın ortalarındaki bir tarihte Sudan'da doğdu. Çocukken köle olarak satılınca yerel bir Sudanlı yöneticinin köle askeri oldu. Mısırlılar bu prensi alt edince Rabi kendi gibi köle olan 400 kişiyle Orta Afrika'ya kaçtı ve onlarla birlikte imparatorluğunun temellerini attı. Yıllar geçtikçe köylere ve şehirlere saldıran Rabi, yoldaşlarından oluşturduğu dağınık gruplardan 5000 kişilik eğitilmiş asker ordusu yarattı. 1890'larda bir zamanlar güçlü olan Bornu İmparatorluğu'na saldırdı ve onu kolaylıkla ezdi geçti. Etkileyici bir verimlilikle Çat Gölü'nün doğusundaki İç Afrika bölgesinde sıkı bir şekilde kontrol edilen bir imparatorluk kurdu. Ancak ne yazık ki Rabi'nin büyüyen imparatorluğu aynı derecede sömürgeci Fransızlara denk geldi. Ama ne yazık ki modası geçmiş tüfekleri, topları son moda Avrupalı mühimmatla yarışamayacak düzeydeydi. Yine de birkaç zafer elde etti. Ancak 1900 yılında çıkan savaşta yaralandı ve 3 gün sonra can verdi. Ondan sonra da imparatorluğu kısa bir süre içinde yıkıldı. Türk tarihinin en büyük hükümdarlarından biri. Büyük Orta Asya'nın son fatihi, Nadir Şah. Doğu İran'da mevkice daha aşağı bir seviyede olan bir çoban ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Mütevazi bir hayatının olması gerekirdi. Ancak onun hayalleri daha büyüktü. Nadir Şah güçlü olmayı saplantı haline getirmişti. Kaçıp eşkıya olmadan önce küçüklüğünü köle olarak geçirmiş olma ihtimali yüksekti. Silahlı birliği yerel bir diktatörü yenmesine yardım ettikten sonra tahtta hak iddia eden Prens Tahmasp'ın ilgisini çekti. Tahmasp hayatının en iyi ve aynı zamanda en kötü kararını vererek Nadir'i kumandan yaptı. Nadir tarihin gördüğü en iyi generallerden biriydi ve kısa süre içinde pek çok zafer elde etti. Ancak Nadir sadece hizmetkar olmak istemiyordu. Onun hedefleri daha büyüktü. Hırsına yenik düşerek Tahmasp'ı öldürdü ve tahtını ele geçirdi. Bundan sonra Gürcistan'dan Kuzey Hindistan'a kadar uzanan muhteşem bir imparatorluk kurdu. 1739 yılında Nadir, ünlü Moğol seferini gerçekleştirdi. Yüce Moğol ordusunu yerle yeksan ederek Delhi'yi yağmaladı ve içinde Işık Dağı anlamına gelen Kuhinur elmasının da bulunduğu tahmin bile edemeyeceğiniz kadar büyük bir hazineyi de alarak geri döndü. Rivayete göre Delhi'den o kadar çok hazine çıktı ki Nadir'in 3 yıl boyunca kimseden vergi almasına bile gerek kalmadı. Türklük bilinci de çok yüksek olan Nadir Şah kökenini asla unutmadı.
Hükümdarlığı süresince Kafkasya'dan Bengal'e kadar bütün devlet görevlilerine Türkçe konuşmayı mecbur kıldı. Osmanlı'nın Türklerin kurduğu en büyük ve en köklü devlet olduğunu kabul edip sıcak ilişkiler geliştirmeye çalıştı. Amacı iki Türk devletini birleştirip çift monarşiyle yönetilmesini sağlamaktı. Ancak buna ömrü yetmedi. Kendisine karşı bir isyan içinde olduğu gerekçesiyle oğlunun gözlerine mil çektirdi. Bundan kısa bir süre sonra da ağır vergi yükü ve baskılara karşı Sistan'da çıkan büyük bir ayaklanmayı bastırmak için çok kan dökülmesinin sebep olduğu tedirginlik ortamında hayatlarından endişe eden bir grup kumandan tarafından çadırında öldürüldü. Nadir Şah'ın yaptıkları etkileyiciydi. Ancak bunu yapan ilk kişi o değildi. O sadece döneminin askeri dehası olan Timur Lenk'in izlerini takip ediyordu. Nadir gibi Timur da orta halli bir ailenin çocuğuydu ve zamanla bir eşkıyaya dönüştü. Hayatıyla ilgili belgelere bakıldığında kızgın bir çoban bacaklarına ve kollarına ok fırlattığında onun koyunlarını çaldığını ve bu okların da vücudunda küçük aksaklıklara yol açtığını görürüz. Küçük bir isyankar grupla başlayıp çevresindeki halkın da desteğini alan ve hatırı sayılır bir ordu kuran Timur, zekası ve stratejisini birleştirerek Tuğlu Kan'a karşı bir ayaklanma başlattı. Daha sonra Timur birliğini Çağatay'ın emrine soktu ve ondan sonra ise kendisini geliştirerek tahtı ele geçirdiler. Doğudan batıya, kuzeyden güneye her yönden baskınlar yapıp fetihler gerçekleştiren ve atlı birliklerden oluşan muazzam bir ordu yarattı. Ordusu Şam'dan Delhi'ye kadar bütün bölgenin hakimi olmuştu. Altınorda devletini alt etti, Bağdat'ı talan etti ve Osmanlı'nın gücünü de kısa bir süre için yok etti. Sultan Yıldırım Beyazıt öldüğünde Timur'un elinde tutsaktı. Bu konunun detaylarını sağ üstteki videoda bulabilirsiniz. Bu bakımdan Timur, savaş hilelerini çok iyi bilen ve yönetim konusunda başarılı birisiydi. Yaklaşık 100 kişilik atlı birliğini 4 nala, farklı noktalardan binlerce kişilik kalenin üzerine sürüp kaldırdığı toz ve duman sayesinde kaledekileri bunların çok büyük bir ordunun öncü kolları olduğu imajını vererek kaledekileri teslim alma konusunda ikna etmişti. Delhi Savaşı'nda sultan savaş fillerini kullandı ve bunları demir zırhlarla kapladı. O dönemde bu filler yenilmez olarak görülüyordu. Timur ise inanılmaz bir deha sahibiydi ve çözüm olarak ordusundaki develerin sırtına saman yerleştirdi ve bunları ateşe verdi ve fillere doğru yönlendirdi. Ateşten korkan filler dağıldı ve kendi birliklerine saldırmaya başladı. Bu Timur için kolay bir zafer oldu ve Delhi nüfusunun ciddi bir kısmını katletti. Bu dönemde Timur, fetihlerinin acımasızlığıyla tanınır hale geldi. 1405 yılında geçirdiği şiddetli soğuk algınlığı nedeniyle hayatını kaybettiğinde Çin'i fethetmek üzere yola çıkmıştı. Ve ölümünden sonra imparatorluğu bir zaman sonra dağıldı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın.